Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Tunus işi tekniğiyle yapılmış harika bir model paylaşımı yapacağım. Modelimi tek renk üzerine kartopunun bebe yünü beyaz renkle yapacağım. Tığ olarak da 3 numara Tunus tığı kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen sizler de ipinizi, tığınızı hazırladıysanız modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Evet, şimdi zincir çekerek ilk şöyle sıkılama başlangıç zincirimi çektikten sonra diğer zincirlerimi daha serbest olarak çekiyorum. Hem batarken zorlanmayalım hem de örgümüzün taban kısmında toparlama yapmasın diye. Herhangi bir sayı ve katları diye bir kuralı yok bu modelin. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle zincirimi çekeyim. Evet, bu kadar zincir anlatmam için size yeter. Şöyle bir iki tane daha çekelim. Evet, bu kadar yeter. Şimdi zincirimi hazırladıktan sonra her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Her zincirimin içinden şöyle bir ilmek alarak bu şekilde evet, bu şekilde ilmeklerimi çıkardıktan sonra her zaman yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeğimi tek olarak diğer tüm ilmeklerimi 2 çekerek başa kadar gidiyorum. Evet. Şimdi örgümün başına geldim. Bu sıramızdan itibaren artık ikinci sıramızda modelimizi yapacağız. Burada bu benim birinci ilmeğim. Hemen yanında ikinci ilmeğim var. Onu da böyle düz olarak ördükten sonra ipimi tığımın ön tarafına aldım bu şekilde. Şurada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin üzerine modelimi kuracağım. Hemen bakın şuradan tığımı geçirdim. Arka tarafı boş bakın. Buradan tığımı geçiriyorum. 2 ilmek burada kalacak şekilde bu şekilde tığımı geçirdim. Ve bu ipim örgümün ön yüzünde. Bu şekilde ters olarak ördüm. Çok sımsıkı yapmıyorum. Hemen şu ikinci ilmeğimi tek başına düz olarak tekrar ördüm. Bu şekilde. Tekrar yapalım aynı işlemi. İpimi öne alıyorum. Daha sonra bakın şu ilk yuvadan giriyorum ve şuradan çıkıyoruz. Buradan geçirdim. Bu şekilde. Şimdi ipimi bu şekilde tutup ters olarak ördüm ve hemen şu ikinci ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Evet, devam ediyorum. Tekrar yapalım beraber sıramızın sonuna kadar. Bu şekilde ipim ön yüzünde. Böyle ördüm. Çok sıkı yapmıyorum. Bunu da tek olarak ördüm. İpimi tığımın önüne aldım. Bu şekilde. Şöyle tutarak da yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha rahat yapıyorum. Bakın ipim örgümün ön yüzünde. Sıradaki 2 ilmeğimin böyle girip arka tarafından bu şekilde tığımı çıkardıktan sonra ipimi bu şekilde aldım. Böyle örüp ikinci ilmeğimi de tek olarak ördüm.
sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet, şimdi sıramın sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi bunu böyle düz olarak hemen yanındakini de şöyle 2 katını birden alarak yine düz olarak ördüm. İlk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek olarak diğer tüm ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Şimdi ikinci sırada model kendini göstermeye başlayacak. Çok basit, çok da keyifli bir model arkadaşlar. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi az önce sıramın başında 2 ilmeğimi düz olarak örüp sonra modelimi kurmuştum. Şimdi bu ilk ilmeğim, hemen burada ipimi ön yüzüne alıyorum. Çünkü burada modelim aralara denk gelsin istiyorum. O yüzden buradan giriyorum. Bakın bu 2 ilmeğin, bakın şuradan, ilk boşluktan değil, ikinci boşluktan bu şekilde geçirdim. İpim örgümün ön yüzünde, bu şekilde ters olarak ördüm ve ikinci ilmeğimi de tekrar ördüm. Devam ediyoruz. Aynı şekilde ipimi örgümün ön yüzüne aldım. Buradan giriyorum. İkinci ilmeğin bitiminden çıktım. Hemen yanındaki boşluktan. Bu şekilde bunu da düz olarak ördüm. Yani bu sırada aynı işlemi yapıyoruz ama şöyle yaptığımız kısımlar, bakın bir alt sıranın ara kısımlarına denk gelmiş oluyor. Aynı işlemi yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın sona geldik. Sonda 3 tane ilmeğim var. Yine bu 2 tanenin üzerine bu şekilde modelimi yaptım. Son ilmeğimi de böyle düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, diğer tüm ilmeklerimi 2 2 çekerek sıramın başına kadar geliyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız fakat bu kez bu birinci ilmeği, sıramın başında 2 ilmeğimi düz örüp o şekilde başlayacağım. Püf noktası bu arkadaşlar. Buna dikkat edersek kalanı aynı mantıkla ilerliyor. Çok da kolay bir model. Bakın buradan yine bu şekilde modelimi yaparak devam ediyorum. Hep aralara denk gelmiş oluyor böylelikle. İpimi öne alıyorum. Şuradan girip ikinci modelin bitimindeki yuvadan çıktım tığımla. Bu şekilde ters olarak ördüm ve ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelim bu şekilde devam ederek ilerliyor. Hemen ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın modelimin son hali, görünüm bu şekilde. Gerçekten harika bir görünüm oldu. Arka yüzü de böyle. Bu modelden battaniye yapabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Bayan yeleği örebilirsiniz. Ama bence harika bir battaniye
yapabilirsiniz. Ara ara çizgi atıp farklı renkler kullanabilirsiniz ya da tek renkle yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel dokusu var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.